Hiç hissettin mi? Hayatının bir döneminde tam yakalayacak gibisin ama o şey parmaklarının arasından kayıp gidiyor. Belki bir iş fırsatı, belki bir yatırım imkanı, belki bir fikir. Hani sonra dönüp baktığında diyorsun ya, keşke o anı fark edebilseydim. İşte zenginlik de bazen öyle bir şeydir. Yanından sessizce geçer, çalmadan, konuşmadan ve sen onu fark etmeden yoluna devam edersin. Çünkü zenginlik öyle altın gibi parlayan bir şey değildir her zaman. Bazen sadece bakış açısıdır. Bazen bir karar, bazen cesaret, bazen sadece bir kelime, yapabilirim. Ama biz ne yaparız? Kendi içimize değil, hep dışarıya bakarız. Birilerinin bize şans getirmesini bekleriz. Bir yerlerden bir mucize gelsin isteriz. Ama asıl mucize içimizden hiç çıkmadı ki. Gerçek zenginlik dışarıdan gelen bir misafir değil, içeride sessizce oturan bir ev sahibidir. Ve o ev sahibiyle tanışmadığın sürece zenginlik seni seçmez. Çünkü sen hala kendini seçmemişsindir. Ve belki de bu video zihninin en derin yerlerinde unuttuğun o sesi sana tekrar hatırlatmak için yapıldı. Eğer bu anlattıklarım sana bir şeyler hissettirdiyse, eğer sen de bazen hayata bakıp ben de eksik olan şey ne diye soruyorsan yalnız değilsin. Çünkü bu kanal sadece para hakkında değil, zihniyet hakkında. Biz burada formüller ezberletmiyoruz. Zihnin kilitlerini açmayı hedefliyoruz. Ve bu kanal Bak ve Kazan kanalı seni sadece kazanmaya değil, görmeye de davet ediyor. Gerçek zenginliğin sadece banka hesabında değil, bakış açısında da yattığını fark eden herkese açık bir kapı burası. Eğer sen de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan şimdi abone ol. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Ve belki de senin gerçek başlangıcın da işte burası. Biz zenginliği hep yanlış yerde aradık. Hep gözümüz dışarıda oldu. Yeni bir araba, büyük bir ev, banka hesabında sıfırları bol rakamlar. Sanıyoruz ki bunlar varsa zenginiz, yoksa değersiziz. Ama aslında zenginlik sadece paranın miktarı değil, senin parayla kurduğun ilişkidir. Kimisi cebindeki 5 lirayla bile özgür hisseder, kimisi milyonlarla bile yetersizlik duvarına çarpar. Çünkü para bir gösterge değildir, bir aynadır. Ne hissediyorsan onu yansıtır. Ne eksikse sende onu büyütür. Ve neye değer veriyorsan İşte tam orada seni sınar. Bazıları der ki parayla saadet olmaz. Belki doğru ama asıl mesele şu. Parayla saadeti aramak ne kadar doğru? Çünkü zenginlik huzurun bir sonucu olmalı. Ama çoğu insan zenginliği huzurun sebebi sanıyor. İşte tam da bu yüzden herkes zengin olmak istiyor ama kimse zengin hissetmiyor. Bu noktada sana bir soru sormama izin ver. Senin için zenginlik ne demek? Yani gerçekten. Zenginliği düşündüğünde aklına gelen ilk duygu ne? Yorumlara yaz lütfen. Çünkü burada anlattıklarımız sadece tek taraflı değil. Bu birlikte yürüdüğümüz bir yol ve senin fikrin bu yolda eksik kalan en değerli parça. Şimdi devam edelim. Çünkü bu konu daha yeni derinleşiyor. Zenginliğin gerçek yüzüne birazdan dokunacağız. Belki de bu video uzun süredir aradığın o içsel çapanın işareti olabilir. Zenginlik. Belki de hiçbir zaman dışarıda aranacak bir şey değildi. Hep dışarıda kovaladık. Yeni yatırımlar, daha fazla gelir, birikim, borsa, kripto. Ama hiç içeriye döndük mü? Gerçekten sorduk mu kendimize? Ben zengin olsam ne olurdu? Sorunun güzelliği şurada saklı. Birçok insan zenginlik için çabalarken zengin olunca ne yapacağını bile bilmiyor. Çünkü o zenginliği kaldıracak bir zihin yapısı yok. Warren Buffett der ki, parayı yönetmekten önce kendini yönetmeyi öğren. İşte mesele tam da bu. Para seni değil. Sen parayı yönetmedikçe zenginlik bir özgürlük değil, yük olur. Çünkü zihniyet değişmeden hayat değişmez. Sen hala geçmişin travmalarıyla, başkalarının bakışlarıyla kendini değersiz hissederek yaşıyorsan, banka hesabın ne kadar dolarsa dolsun boş hissedeceksin. Mevlana ne güzel der. Dışarıda ne arıyorsan içeride o eksiktir. Zenginliği hep dışarıda aramak, içeride yoksunluk duygusunu kabul etmektir. Ama bir noktada durmalı insan. Oturmalı, içindeki sesi dinlemeli. Şunu sormalı kendine. Ben bolluğa hazır mıyım? Çünkü zenginlik herkese gelmez. Zenginlik sadece isteyenin değil, taşıyabilenin yanına gider. Eğer sen hala kendine güvenmiyorsan, hala değersizlikle savaş içindeysen, hala daha fazlası olursa tamamlanırım diyorsan zenginlik seni değil, sen zenginliği reddediyorsun demektir. Ve işin en ilginç tarafı da şu. Zenginliğe ulaşmanın ilk adımı para değil, farkındalıktır. Kendini tanımadan parayı tanıyamazsın. Para bilinçli bir elde nimettir, bilinçsiz bir elde felakettir. İşte bu yüzden bu videolar
sadece bilgi vermiyor, bir dönüşüm alanı açıyor. Sen buna ne kadar açıksan o kadar değişeceksin. Ve bir sabah kalktığında belki hala milyonların yok ama zihnin zenginleşmiş olacak. İşte o zaman gerçek zenginlik ilk adımını atmış olacak. Ve bu bölümün sonunda sana bir daha sorayım. Zenginliğe hazır mısın? Yorumlarda tek bir kelime bile olsa bunu yaz. Hazırım diyebilmek bile bir niyettir ve belki de o niyet bugüne kadar kaçırdığın tüm fırsatların başlangıç noktasıdır. Bir marangoz düşün. Sıradan bir atölyede çalışıyor, elinde bir çekiç, birkaç tahta, bir de eski ama güvenilir metrelik. Gün boyu odun tozlarının arasında el emeğiyle bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ne büyük makineleri var ne de süslü aletleri. Ama her çaktığı çivi onun içindeki sabrı gösteriyor. Her kestiği tahta zamanla yarışan ellerinin izini taşıyor ve günün sonunda ortaya çıkan basit bir sandalye bile onun karakterini anlatıyor. Dışarıdan bakınca sıradan bir marangoz ama aslında o bir zanaatkar. Çünkü yaptığı işin içine ruhunu katıyor. İşte tam da burada sana sormak istiyorum. Sen hayatında neyi böyle yapıyorsun? Hangi işine ruhunu katıyorsun? Zenginlik bazen kazandığın para değil, sandalyeyi yaparken hissettiğin o derin huzurdur. Bir kahveci düşün mesela. Aynı çekirdekten binlerce fincan çıkar. Ama bazı kahveler içtiğinde bir şey hatırlatır sana. Çünkü içine sadece kahve değil, bir parça insanlık da koymuştur. Zenginlik bazen karbon kopyasından değil, kendi izini taşıyan şeylerden doğar. Biri bir tablo yapar, sadece boya ve fırçadır. Bir diğeri yapar, içinde hikayeler konuşur. Aynı malzemeler, farklı ruhlar. Zenginlik de böyledir işte. Hayat hepimize tahtalar verir ama kimimiz onları sandalyeye, kimimiz sadece odun yığınına çeviririz. Sen hangi tahtayı işliyorsun şu an? Hayatında hangi işi yaparken benim işim bu diyorsun? Lütfen yorumlara yaz. Belki yazdığın şey bir başkasına ilham olur. Bazen insanın tek ihtiyacı birinin gözlerinin içine bakıp şöyle demesi. Senin içinde hala uyandırılmamış bir zenginlik var. Çünkü mesele ne kadar kazandığın değil, kendine ne kadar inandığın. Biz çoğu zaman yanlış yerlerde doğru cevaplar arıyoruz. Zannediyoruz ki daha çok çalışırsak, daha çok para gelirse her şey tamam olacak. Oysa eksik olan şey bazen dışımızda değil, tam da içimizde. Bir karar, bir bakış, belki de sadece bir farkındalık uzaklıkta her şey. Bugün burada söylediklerim belki senin için sadece bir video değil, belki de hayatında yeni bir sayfa. Eğer içinden bir ses "Evet ya" dediyse bil ki yalnız değilsin. Biz bu kanalda sadece bilgi vermiyoruz. Birlikte dönüşüyoruz. Adım adım, farkındalıkla. Ve eğer bu yolculuk sana iyi geliyorsa bu videoyu bir arkadaşınla paylaş. Belki onun da sadece bir cümleye ihtiyacı vardır. Ve o cümle tam da buradadır. Ve eğer henüz abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Çünkü biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve bir gün dönüp baktığında iyi ki başlamışım diyeceksin. Şimdi senden küçük ama güçlü bir şey isteyeceğim. Videoyu kapatmadan önce lütfen yorumlara bir şeyler yaz. Uzun olmak zorunda değil. Sadece hazırım, zenginlik içeride başlar, ben de bu yolda yürümek istiyorum gibi kelimeler bile yeter. Çünkü her yazılan yorum burada hep birlikte olduğumuzu hatırlatıyor. Ve biliyor musun? Belki de senin yazdığın bir satır şu anda umutsuzca bir cevap arayan bir başkasının gözüne çarpacak. İşte o zaman sadece kendin için değil, bir başkası için de dönüşüm başlatmış olacaksın. Eğer bu videodan bir cümle, bir his, bir kıvılcım kaldıysa onu şimdi telefon rehberinden bir kişiye gönder. Bu sana iyi gelir de. Belki de birlikte yürürsünüz bu yolda. Ve unutma, bu sadece bir video değil, bu kanal. Bak ve Kazan kanalı, bilgiyi, duyguyu ve değişimi bir arada yaşamak isteyenlerin yeri. Biz burada sadece kazanç değil, anlam da arıyoruz. Sağlık, mutluluk, iç ve dış zenginlik seninle olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.